çocuklar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak bir mikser projesi yapacağız. Projemizde düğmeye bastığımız zaman mikserimizin karıştırma ucu aşağıya doğru inecek ve sonrasında ise çırpmaya başlayacak. Çırpmamızın ayarlarını da yavaştan hızlıya doğru ve sonrasında tekrardan yavaşa doğru ayarlayacağız. Peki bu eğlenceli projeyi yapmak için hangi malzemeleri kullanıyoruz? Bir tane Pino kontrol kartı, servo motorumuz, servo motor için dönüştürücü, daha sonrasında bir tane buton modülü ve çırpma işlemini yapabilmemiz için ise DC motor. Bilgisayarımızla Pino kartımız arasındaki bağlantıyı yapması için USB kablo, 2 adet bağlantı kablosu, 9 voltluk pilimiz ve pil şapkamız. Şimdi bir modüllerimizi nasıl bağladığımızı hatırlayalım. Şöyle 9 voltluk pilimi ve pil şapkamı kenara alıyorum. İlk olarak servo motor modülünden başlayacağım. Servo motor modülümüzü bağlarken dikkat etmemiz gereken bir yer vardı. Üzerinde 3 tane kablo vardı ve bu renklerin bir önemi vardı. Neydi bu renklerin anlamları? Hemen bakalım. Şimdi kahverengi kabloyu dönüştürücü kart üzerinde GND'ye, turuncuyu 5 volta, kahverengiyi dönüştürücü kart üzerinde GND'ye, kırmızıyı 5 volta ve turuncu kabloyu ise D0'a bağlamamız gerekiyor. Şimdi söylediğim gibi eşleştirerek bağlıyorum. Kahverengi GND'de, kırmızı 5 voltta ve turuncu da D0'a gelecek şekilde taktım. Peki servo motorumuzu Pino kartımıza nasıl bağlıyoruz? Bakalım, üzerinde mor renkli bir etiket var. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara servo motorumu bağlayabilirim. Yani 1'den 6'ya kadar olan kapılar bizim servo motorumuz için uygundur. Şimdi bağlantı kablosu yardımıyla servo motorumu Pino kontrol kartıma bağlayacağım. Ben 4 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler dilediğiniz mor renkli bir kapıya bağlayabilirsiniz. Şimdi bilgisayarım ile Pino kartım arasındaki bağlantıyı USB kablosu yardımıyla oluşturacağım. Bir ucunu bilgisayara takıyorum. Diğer ucunu da Pino kontrol kartımıza takıyorum. Evet. Şimdi bilgisayarımızdan M-Block programını açabiliriz. M-Block yazılımını açtıktan sonra Pino kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Şimdi birlikte indireceğiz. Uzantılara geliyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve karşıma çıkan Pino eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. İndirme işlemim bittikten sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Burada Pino seçili mi? Evet seçili ama Arduino da seçili. Biz Arduino ile işlem yapmayacağımız için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geliyorum. Kartlardan Arduino Nano seçili mi? Buna bakıyorum. Evet seçili. Artık bağlantımızı oluşturabiliriz. Bağlan diyorum. Seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçeceğim. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. COM6'yı seçtim. Bağlantımı oluşturdum. Şimdi bir aygıt yazılım güncellemesi yapacağız. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesini başlatıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi M-Block yazılımı ile Pino kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlar. Bununla birlikte daha öncesinde Pino kartınız ile bir proje yaptıysanız ve kodları içerisine eklediyseniz aygıt yazılım güncellemesi yaparak bu kodları silebilirsiniz. Ya da bir proje yaptınız. Tasarımından, bağlantısından, kodlarından, her şeyinden eminsiniz ama çalışmıyorsa aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Şu an güncelleme işlemimi yaptı. Kapat diyorum. Ve artık servo motorumu kodlayabilmek için robotlar bölümüne geliyorum. Servo motorumuzu kodlayabilmemiz için robotlar bölümündeki servo motoru çalıştır kod bloğunu alıyorum. Burada bir değişiklik yapmam gerekiyor. Pin bölümüne Pino kartı üzerinde kaçıncı kapıya bağladıysanız onu seçmeniz gerekiyor. Ben 4 numaralı kapıya bağladığım için buradan 4 numaralı kapıyı seçili hale getiriyorum. Şimdi servo motorumu elime aldım. Öncelikle açısını bir 90 yapmak istiyorum. İsterseniz bunu bir olaya bağlayarak çalıştırabilirsiniz ama ben üzerine çift tıklayarak çalıştıracağım. Şu an bir hareket yapmadı çünkü 90'da olduğunu görüyorum. Hemen bir 0 yapıp daha sonra servo motorumuzun kolunu takacağım. Evet, şu an sesi duydum, çalışıyor. Tekrar 90'a getiriyorum. Ve şu şekilde hemen kolumu taktım. Şimdi biz tekrar 0'a getireyim. Daha doğrusu şunu bir hemen kopyalayayım. Evet, gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Şöyle de göstereyim. Evet. Servo motorumuzu test ettik. Bizim servo motorumuz çalışıyor. Sonrasında biz projede nasıl kodlamak istiyorsak servo motorumuzu ona göre ayarlayacağız.
Ama çalıştığını test ettiğime göre şöyle kenara koyabilirim. Peki buton modülümüzü nasıl bağlıyorduk? Önce bir onu hatırlayalım. Üzerinde mor renkli bir etiket vardı. Bu bize şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara bağlayabiliyorduk. Yine birden 6'ya kadar olan kapılar buton modülüm için uygundu. Ve buton modülümüz bizlere 0, 1 gibi değerler veriyordu. Bastığımız zaman 1, basmadığımızda ise 0 değerlerini veriyordu. Bu değerleri okuyalım. Ben 2 numaralı kapıya takıyorum. Sizler dilediğiniz mor renkli kapılara takabilirsiniz. Kodlamak için hemen geliyorum robotlar bölümüne. Şu servo motor kodlarımı kenara alayım. Buton modülüm için ise robotlar bölümündeki buton oku kod bloğunu aldım. Burada da yine kaç numaralı kapıya bağladıysam onu seçili hale getiriyorum. 2 numaraya bağladığım için buradan 2 numarayı seçili hale getirdim. Ekrandaki karakterime bana butonumun değerlerini sürekli söylemesini istediğim için görünüme geliyorum. Merhaba de kod bloğunu alıyorum ve Pino buton okuma kodunu merhaba de'nin içerisine yerleştiriyorum. Bana bu işlemi sürekli yapmasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodunu alıyorum. Bunları ben bir olaya bağlayıp çalıştırmak istiyorum. Bunun için olaylar bölümüne gidip yeşil bayrağa tıklandığında kod bloğunu alıyorum. Şimdi yeşil bayrağa tıkladım. Bana 0 değerini veriyor. Yani butona basmıyorsun diyor. Harika. Aldım. Şimdi butona basıyorum. Gördüğünüz gibi 1 değerini veriyor. Çektim elimi 0, bastım 1. Peki biz projemizde butonu nasıl kullanacaktık? Bastığımız zaman yani değer 1 olduğu zaman servo motorumuzun açısı değişecek. Aşağıya doğru ucu indirecekti. Peki bu algoritmayı da bir sonrasında göstereceğim hemen. Önce bir ne yapacağız? DC motorumuzu kontrol edeceğiz. DC motorumuzun da şu şekilde Pino kontrol kartı üzerinde soket giriş bölümleri bulunmaktadır. Sağda ve solda 2 tane soket girişi bulunmaktadır. Eğer A1 ve A2'ye takarsanız kodlarken sağ bölümünü seçeceğiz. B1 ve B2'ye takarsak da kodlarken sol bölümünü seçeceğiz. Hemen kodlamak için gerekli olan kod bloklarını alalım robotlar bölümünden. Onu da göstermiş olayım sizlere. Şu şekilde Pino teker sağ yön ileri hız diye bir bölüm var. Bu kod bloğunu kullanacağız. Ben öncelikle B1 ve B2'ye takıyorum bu sefer. Evet, şu an taktığımda bir çalışma işlemini gösterdi. Bu tarz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tarz durumda karşılaşırsanız hemen bir aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Geliyorum ya da direkt Pino botu durdur diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi durdu. Şimdi ben bunu B1 ve B2 olan bölüme taktım. Yani sol tarafa taktığım için kodlama bölümünden teker bölümünü sol olarak işaretliyorum. Yön olarak ileriye doğru mu, geriye doğru mu dönmesini, yani hangi tarafa dönmesini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben ileriye doğru dönmesini istiyorum. Hız olarak da bir 255 hızında dönsün istiyorum. Bunu da yine bir olaya bağlamayacağım. Üzerine çift tıkladığımda çalışmasını isteyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu an dönüyor. Ama ben size daha net göstermek için bir teker aldım yanıma. Önce bir Pino botu durdur diyelim. Şöyle DC motorumuzu durduralım. Tekeri takayım sizler için. Daha rahat bir şekilde hareketini görelim. Şöyle takamadım. Tekrar çalıştırıyorum. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Durdur dedim, durdu. Farklı hızlarda deneyelim. 150'de deneyelim. Biraz daha yavaş çalışıyor. Harika, bu bize gerekli olacak. Tekrardan durdurdum. Gayet güzel. Şu an bütün modüllerim çalışıyor. Artık algoritmamızı oluşturabiliriz. Şu ekranımı hemen bir düzenliyorum ve algoritmamızı oluşturmaya başlıyoruz. Şöyle durur diyeyim. Harika. Koydum şöyle kodlarımı kenara. Bunları da alayım. Evet. Evet. Şimdi algoritmamızı oluşturabiliriz çocuklar. Bizim ilk etapta ne olmasını istiyoruz? Bir bunu düşünelim. Ben bir tasarım yapacağım birazdan. O tasarımı da sizlere göstereceğim zaten. İlk olarak hiçbir şekilde düğmeye basmadığımda tabii ki de mikserimin çalışmasını istemiyorum. Ben düğmeye bastığım zaman mikserimin çalışmasını istiyorum. O zaman ben öncelikle düğmeye basma durumunu, yani butona basma durumunu kontrol etmem gerekiyor. Bunun için ne yapacaktık? Bizim butonumuzdan 0 ve 1 gibi değerler geliyordu. 1 varsa biz buna bastık demekti. O zaman öncelikle hemen bir basılma durumunu kontrol edecek kod bloğunu yazalım. Kontrole geldim. Kontrolden eğer ise kod bloğunu alıyorum. İsterseniz eğer ise değilse ile de yapabilirsiniz bunu. Eğer ise ile yapacaksanız önce 1 olma durumunu sonra 0 olma durumunu ayrı ayrı yazmanız gerekiyor. Eğer ise değilse ile yapacaksanız da 1 olma durumunu yazdıktan sonra zaten değilse kısmı direkt 0 durumunu kontrol edecek. O yüzden eğer ise değilse ile devam etmeye karar verdim. Sizler isterseniz eğer ise ile de yapabilirsiniz.
Eğer ise kodunun içerisine şu an, yani eğer ise değilse kodunun içerisine şu anda bir butonumun 1 olma durumunu kontrol etmek istiyorum. Bunun için işlemler bölümüne geliyorum ve eşittir parametresini alıyorum. İlk kutucuğuma ben butonumun kod bloğunu yazacağım. Bunun için şu kenara almıştım zaten. Geliyorum, buton 2 kod bloğunu aldım. Şöyle kenara koyayım. Yanlışlıkla öbür tarafa koydum. Evet. Sizler eğer farklı bir kapıya bağladıysanız onu seçiniz lütfen. Ben butonum 2 numaralı kapıya bağladığım için burada da kapıyı 2 olarak seçtim. Öncelikle basılma durumunu kontrol ediyordum. 1 yaptım. Ne dedik şu anda? Eğer benim butonum basılıysa, harika. Benim butonum basılıysa ben ne yapmasını istiyordum? İlk olarak servo motorumuza bir hareket istiyorduk. Neydi bu hareket? Servo motorumuz karıştırma, yani çırpma ucunu aşağıya doğru indirsin istiyorduk. Şimdi bunun size daha iyi canlanması için ben hemen bir tane dil çubuğu yapıştıracağım servo motoruma. Önce tabii bir açısını ayarlayalım. Kaçtaydı diye bir bakayım. Şu an 0'da. Şimdi 90'da. Harika. Ben 90'dan 0'a doğru gelmesini isteyeceğim. Şöyle bir hemen yapıştırayım. Evet. Şimdi bir göstereyim size. Şu an 90'da. Eğer ben butona bastığım zaman ne yapmasını isteyecektim? Mikserimin çalıştırma uç bölümünü aşağıya doğru indirmesini isteyecektim. Gördüğünüz gibi bu şekilde aşağı indirecek ve artık bu bölümde de artık DC motorumuz olmuş olacak. Tasarımını da göstereceğim birazdan. O zaman ben 1'e basıldığında, yani benim butonuma basıldığında bana gelen değer 1 olduğunda ben servo motorumun 0 açısına geçmesini istiyordum. Doğru mudur? Evet. 90'da kalacak. Ben bastığım anda 0'a geçecek. Harika. O zaman ben servo motorumun 0 olma açısını hemen eğerin içerisine yerleştiriyorum. Harika. Şu an buraya kadar ne yaptık? Butonumuza bastık. Bir değeri geldi ve servo motorumuz hemen ne yaptı? Aşağıya doğru ucunu indirdi. Peki uç aşağıya doğru indikten sonra ne olacak? Benim artık mikserimin ucu, yani DC motorum dönmeye başlayacak. Nasıl dönecekti? Önce biraz yavaş dönsün, sonra biraz hızlansın ve sonra tekrardan yavaşlasın isteyeceğiz. Bunun için ise şuradaki Pino teker kod bloğunu kullanacağız. Hemen onu alalım ve ayarlamaları yapalım. Şöyle aldım. Pino tekerimin ben ilk önce 150 hızında çalışmasını isteyeceğim. Sonrasında isterseniz kopyasını çıkartabilirsiniz ya da robotlar bölümünden tekrardan alabilirsiniz. Ben 150 hızında tam olarak bir 5 saniye çalışmasını isteyeceğim. O yüzden 1 saniye bekle bölümüne 5 saniye çalışmasını söyledim. 5 saniye çalıştıktan sonra ben hızının artık artmasını istiyorum. Bunun için 255 hızına uygun gördüm. Bir 5 saniyede 255 hızında çalışsın istiyorum. Sizler isterseniz bu süreleri artırıp azaltabilirsiniz. Bir 5 saniye hızlı çalıştıktan sonra yine bir 5 saniyede yavaşlasın. Bunun için geliyorum yine bu sefer robotlar bölümüne geldim. Kopyasını almayayım. Aşağıya doğru iniyorum. Diliyorum sol teker, sol tarafa taktığım için, yani B1 ve B2'ye taktığım için sol seçtim. İleriye doğru. Ne hızında? Yine 150 hızında. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Biraz ileri gitsin. Ondan sonra hızlandığında da bir de geriye doğru karıştırsın, yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu işlemleri de tam olarak ben 2 defa yapmasını isteyeceğim ama yavaşlama hızını kaç saniye çalıştıracağını da yazalım. Bunu da artık 3 saniye çalıştırsın. Çok fazla 5 saniyelerle uğraşmayalım. Ben bu işlemleri toplam 2 defa tekrarlamasını isteyeceğim. O yüzden defa tekrarla kod bloğunu alıyorum ve bütün kodların içerisine aldım. Ve dedim ki 2 defa tekrarla bu işlemi. Peki biz bu yazdığımız kod bloğunu nereye koyacağız? Şöyle, biz bu kodların ne zaman çalışmasını isteyecektik? Servo motorumuz aşağıya doğru döndüğünde. O zaman geliyorum, bu kod bloğunu servo motor kodunun altına yerleştiriyorum. Şu an harika. Biz düğmeye bastık. Mikserimizin ucu aşağıya doğru indi. Karıştırma işlemi başladı ve bunu tam 2 defa tekrarladı. 2 defa tekrarladıktan sonra artık biz durmasını isteyeceğiz. DC motorumuzun durmasını isteyeceğiz. Bunun için Pinobot'u durdur kodunu alıyorum. Hemen şu 2 defa tekrarla kodunun altına, içine değil, lütfen ona dikkat edelim. Altına yerleştiriyorum. Altına yerleştirdikten sonra direkt ben servo motorumun artık kalkmasını istiyorum. Bunun için de ne diyeceğim? Pino servo motor çalıştırma kodunu, kalkma kodumuz neydi bizim? 90'dı. 90 yap diyorum. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor.
Düğmeye bastık. Kısa bir tekrar. Biz düğmeye bastık. Servo motorumuzun ucu aşağıya doğru indi. Çırpma işlemi başladı. 2 defa bu işlemi tekrarladı. Daha sonra çırpma işlemi durdu ve servo motorumuz kalktı. Çırpma işlemi durduktan sonra birkaç saniye bekletelim bence. Çünkü direkt kalkarsa bu sefer bu sular veya ıslaksa artık koyduğunuz hamursa her yere sıçrayabilir. Biraz süzülsün. Tabii ben bunu şu an videoda çok bekletmek istemediğim için bunu da 3 saniye olarak ayarlıyorum. Daha sonra 90 açısına geri gelsin istedim. Peki basılma durumunu kontrol ettik. Basmadığımız zaman ne olacak? Basmadığımız zaman da bizim servo motorumuzun açısı 90'da kalacak. Bu kadar basit. Hemen geliyorum. Diyorum ki servo motorumuzun açısı, şuradan servo motor kodunu bulalım. Ne olsun? 90 olsun. Yani havada dursun. Kaç numaralı kapıya bağlıydı? 4 numaralı kapı. Onu 4 olarak seçiyorum. Ve DC motorumuz da çalışmadan dursun. Onu da belirtelim yine biz. Geliyorum. Pinobotu da durdur diyorum. Gayet güzel. Peki bu işlemlerin hepsini bir kere mi yapacak, sürekli mi yapacak? Bu işlemleri sürekli yapacağı için, yani ben her butona bastığımda bu işlemin olmasını istediğim için kontrole gidiyorum ve sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum. Gayet güzel. Şimdi bu kodları kartımızın içerisine yüklemeden önce dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bizim kartımız da yine yükledikten sonra DC motor gördüğünüz gibi az önceki gibi dönebiliyor. Bunun için bir önlem alalım. Diyelim ki biz kartı yüklediğimizde herhangi bir işlem gelene kadar bizim Pinobotumuzun tekeri dursun. Yani 0 olsun, hareket etmesin. Ve servo motorumuz da 90 açısında olsun. Dilerseniz bu kodu direkt kopyalayabilirsiniz. Hatta öyle yapayım. Tekrar yazmayayım. Ve bunu da kartımızın içerisine yüklemek için Pino programını alıyorum. Şimdi sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Şu an artık yükleme işlemi gerçekleşecek. Tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Yükleme işlemi gerçekleştirdikten sonra artık kartımızı pil ile bağlayarak bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırabiliriz. Şimdi şöyle bir yükleme işlemi gerçekleşsin. Ben de o sırada hemen pilimi bağlayayım. Evet. Bu sırada yükleme işlemi gerçekleşirken lütfen kabloyu çekmeyelim. Orada bitti yazana kadar hiçbir şekilde ellemeyelim kabloyu. Evet, yükleniyor, az kaldı. Çok keyifli bir proje. Birazdan sizlere tasarımda göstereceğim. Kapat diyorum. Şöyle aşağıya alayım. Hemen kablomu çıkarttım. Pilimi takıyorum. Pilimi taktıktan sonra on-off bölümünden on yapıyorum. Şöyle ikisini tutsam elimde yeterli. Şöyle tutayım. Yönetmenimizden yardım alabilirdim ama almayacağım. Evet, şimdi butonuma bastığımda servo motorumun aşağıya doğru inecek ve benim DC motorum artık dönmeye başlayacak. Tabii şöyle biraz daha yüksekte tutayım. Evet. Şimdi butonuma hep beraber hazırsanız basıyorum. Butona bastım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda aşağıya doğru indi. Şöyle düşünürsek sistemi de karıştırma işlemi başlamış olacak. Şu an yazdığımız kod çalışıyor. Şu an bunu test etmiş olduk. Gördüğünüz gibi yavaşladı, hızlandı ve tekrardan yavaşlamaya geçti. Birazdan duracak. Şu an 2 defa tekrarla dediğim için bu işlemi 2 defa tekrarlıyor. Evet. Şimdi artık servo motorumuz kalkacak ve DC motorumuz duracak. Evet. Gayet güzel. Ya biraz beklemesinin sebebi de artık o süzülme işlemi için vermiş olduğumuz bölümdü. Hemen bunu da tekrar off'a getiriyorum. Devremi şöyle kenara alıyorum ve sizlere hazırladığım harika tasarımı gösteriyorum. Ben öncesinde şöyle bir tasarım yaptım. Bu tasarımdan sizlere bahsedeceğim. Ahşap plakalardan şu şekilde bir L gibi bir tasarım yaptım. Arka bölümüne yine videoda bağladığım kapılara bütün sensörlü ve modüllerimi bağladım. DC motorumu yine sol tarafa taktım. Ve şu şekilde DC motorumu da şuradan göstereyim sizler eğer evde yapmak isterseniz diye. DC motorumu servo motorumun uç bölümüne bağladım. Şimdi hep beraber pilimizi takalım ve çalıştıralım. Diyeceksiniz ki neyi karıştıracak? Sizin için hamur da yaptım. Bence harika oldu. Şu an neler olacak bakalım, sonuçlarını birlikte görelim. Evet, tutuyorum bir yandan da. Şöyle motorumu, pilimi kenara aldım. On-off bölümünden on yapacağım. Yani şu an burası komple hamur olabilir. Bildiğiniz küçük mini bir kek hamuru var içinde. On-off'dan on yapıyorum. Evet. Şu an 90 konumuna geldi. Yani havada.
Butona bastığımda inip karıştırmaya başlayacak. Hazırsanız basıyorum ama ben hazır değilim sanırım. Bastım. Evet. Şu an karıştırıyor. Biraz daha hızlandı. Yavaşlayacak. Ve sonrasında biraz şimdi kalkmaya başlayacak. Evet. Her yer batmaz umarım. Kalkacak. Bekliyor biraz süzülmesini. Evet, birazcık masaya geldi ama bu kalkma işlemini artık yavaşlatamayacağım için belki süzülme işlemini biraz daha bekletebilirim diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi pinoyu ve modüllerini kullanarak hangi modülleri kullandık bir sayalım. Servo motor, DC motor ve buton modülünü kullanarak bu şekilde güzel bir mikser projesi yaptık. Bunun ve bunlar gibi birçok proje yapabiliriz. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı materyaller var. Hepsini hayata geçirebiliriz. Bunları pino ile yapmak gerçekten çok kolay ve çok keyifli. Şimdi sizlerden de yine bir mikser projesi bekliyoruz. Videolarınızı, resimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.